Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün D850'den beklediğimiz özellikleri saymaya devam edeceğiz. 2,5 ay önce D810'un devamı olacak olan D820 ya da D850 adının ne olduğunu şu anda bilmediğimiz makineden ne tarz özellikler, ne gelişmeler beklediğimden yani kendi beklentilerimden bahsetmiştim. Bir şekilde çok izlenen bir video oldu. En çok izlenen ikinci videom falan şu anda. Anladığım kadarıyla herkesin bir beklentisi var. Ve Photok'in adı artı Photos Plus Show'da da duyurulmadı. Artık 2017 içerisinde duyurulmasını bekliyoruz. Herhalde Mart ayına doğru falan duyurulacak. Bugün anlatacağım özelliklerin bir kısmı benim daha sonradan aklıma gelen, bir kısmı kanalda yorum yapılan, yorum olarak eklenen şeyler. Ama birçoğu aslında photographylife.com'daki bir yazıya dayanıyor ve o yazıya insanların yaptığı yorumlardan derlenmiş bir özellik listesi. Şimdi bir öncekinde yaptığımız gibi 3 aşamada inceleyeceğiz. Yine body, gövde özellikleri, fotoğraf özellikleri ve video özellikleri şeklinde sayacağım. Gövde özellikleri. Şimdi gövde özellikleriyle başlayalım. 2 adet aynı tarz kart slotu. Biliyorsunuz D800 ve D810'da bir tane SD kart, bir tane de CF kart var. Yani iki değişik formatta kart taşımanız gerekiyor yanınızda. Bu da çoğu zaman dert oluyor. D850'den iki tane aynı tür kart slotunun olmasını bekliyoruz. Yani iki tane SD kart ya da iki tane XQD kart olması gerekiyor. XQD kart olmasını daha çok tercih edebilirim. D5 review'imde anlattığım üzere çok hızlı bir kart türü. Ayrıca D800 sahibi insanlar D4 ya da işte şimdi D5 sahibi insanlar da oluyorlar genelde. Onlar için de XQD kart olursa iki makinede aynı hafıza kartını kullanıyor olacaklar. Onlar için de bayağı faydalı olacak. In-Body Image Stabilization. Yani gövde içerisinde sensörü kaydırarak titreşim engelleme yapmak. Biliyorsunuz birçok yeni aynasız kamerada bu özellik var. Lens içerisinde optik olarak yapılan image stabilization'ın düzeltemediği bir eksen var. Yani resmin şu şekilde yalpaladığı açıyı optik olarak herhangi bir elementle düzeltemiyorsunuz. Bunun için sensörün dönmesi gerekiyor aslında. Gövde içerisinde imaj stabilizasyonu özelliği hakikaten de gerekli ve bu stabilizasyon işini çok daha ileriye götürebilecek bir özellik. Ayrıca In-Body Image Stabilization sayesinde içerisinde imaj stabilizasyonu özelliği olmayan eski lensleri de stabilize bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Özellikle video için çok önemli bu. Çünkü bazı eski lenslerin kalitesi o kadar iyi ki ve o kadar kendilerine has bir görüntü üretiyorlar ki kullanmak istiyorsunuz ve stabilizasyonunuz varsa bu lensleri videoda gayet temiz, akıcı bir görüntü elde etmek için de kullanabiliyorsunuz. USB'den şarj. Pillerin USB'den şarj edilebilmesinden bahsedilmiş forumda. Evet, çok işe yarayabilecek bir özellik. Ayrıca yanınızda bir adaptör taşıma işinden de kurtulmanızı sağlayacaktır. Arkadan aydınlatmalı düğmeler. D5 review'ini yaparken en çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi D5'in arkadaki butonların ışıklı olmasıydı. Bayağı karanlıkta falan gayet rahat bir şekilde gövdeyi kullanabiliyorsunuz. O şekilde olduğu zaman. Ve D850'de de bu özelliğin olması istenmiş yine forumda. Bence de olmalı ve bu iki renk şeklinde olursa muhteşem olur. Yani hem beyaz hem kırmızı seçilebiliyor olursa gece fotoğrafı içinde kırmızıya dönüştürülüp işte gece görüşünüzü etkilemeden makineyi kullanmaya devam edebilirsiniz. GPS ve Wi-Fi. Makinenin içerisinde gömülü GPS ve Wi-Fi. Bu benim kanalımda da yorum olarak geldi. Kesinlikle olması gerekiyor. Gövde üzerindeki flash kaldırılırsa aslında hem GPS hem de Wi-Fi için burada çok güzel bir alan ayrılmış olacak. Ve o $900'lık Wi-Fi aparatını satın almamıza gerek kalmayacak demek. Daha sık firmware güncellemeleri.
Şimdi söyleyeceğim şey benim isteğim. Tıpkı Fujifilm'in yaptığı gibi aslında daha çok firmware update'i istiyorum ben. Her firmware update ile yeni özelliklerin eklenmesini istiyorum. Nikon firmware update konusunda bence çok kötü. Özellikle Fuji ile karşılaştırırsanız kötü. Nikon'dan daha sık firmware update'i bekliyoruz. Makinelere yeni özellikler ekleyecek firmware update'leri özellikle. Dokunmatik arka LCD. Tıpkı D5'te olduğu gibi arka ekran touchscreen olmalı. Ama touchscreen menülerde de çalışmalı. D5 review'inden hatırlayacaksınız. Touchscreen menülerde çalışmıyordu. Yani bir şeyi yapıp yarım yapmak da tam olarak bu yani. Hangi kafayla, hangi mantıkta bunu menülerde çalışmaz hale getirdiler bilemiyorum. Yıl olmuş 2016, 2017'ye giriyoruz. Hala bunlardan konuşuyoruz. Yani en azından 10 senedir touchscreen'li device'lar var, tamam. Telefonlarımız var, iPhone'lar var ne zamandır. Biz hala fotoğraf makinesine touchscreen eklensin, ne olur eklensin falan diye konuşuyoruz. Ve bunu eklenince de ne olur düzgün ekleyin diyoruz. Yani yazık yani, bu hale düşürmeseniz bizi hoş olacak. Yüksek çözünürlüklü arka LCD. Arka ekrandan bahsetmişken bu arada ekran çözünürlüğünün tıpkı D5'te olduğu gibi 2.4 milyon noktalı olmasını isterim, tercih ederim. Gerçekten de fotoğrafları daha net görebiliyorsunuz ve fokusta olup olmadığınızı zoom yapmadan bile anlayabiliyorsunuz. Yüksek çözünürlükte arka ekran istiyoruz yani. Shutter sayısını görebilme. Makinenin shutter count'unu, yani o anda makine alındığından beri ya da fabrikadan çıktığından beri kaç fotoğraf çektiğini gösteren sayıyı ya da belki makinenin kilometresi diyebileceğimiz sayıyı böyle EXIF datasının içerisinde bir yere gömüyorlar. Yani bir tane fotoğraf çekip bir özel programla ya da bir internet sayfasından ancak görebiliyorsunuz makinenizle kaç fotoğraf çekilmiş diye. Bu menüler içerisinde ulaşılan bir bilgi olsun diyor insanlar. Bence çok mantıklı. Çok daha kolay bir şekilde özellikle ikinci el alırken şeyi görebiliriz, shutter count'unu. Daha iyi gövde ergonomisi. F6'nın gövde formatında olmalı D800. D5 videomda bahsettiğim gibi D800'ün body'si F6'ya göre 1,5 santim ya da D5'e göre 1,5 santim daha dar. Ve makinenin tutuşunu bu acayip şekilde etkiliyor. Yani burada baş parmağınız için ayrılan bölge çok dar oluyor ve makineyi sağlam bir şekilde tutmanızı engelliyor. Baş parmağınız buradan kayıyor. Burayı derinleştirdiler D810'da. Ama yine de bence daha da yani baş parmağınızı yatırdığınız, yasladığınız alanın parmağınızı tutması dışında bu alanın geniş de olması gerekiyor. Ben şu anda parmağımı buraya koyduğumda düğmelere çarpıyor ve rahat bir şekilde tutamıyorum. Ama D5'te de F6'da da çok rahat bir tutuş veriyor. Ergonomisi çok iyi yani. D850 de o şekilde olmalı. Yani burası biraz daha genişlemeli. Biraz daha büyük bir makine olacak. Zaten büyük makineler bunlar. 1,5 santim daha büyük olmasının bir sıkıntısı olmayacak. Taşımakta falan zorlanmayacağız ama ergonomisi çok iyileşecek. Yarım daire parçalı netleme ekranı. Benim bir isteğim var aslında. F6'nın vizöründen baktığınız zaman eski stilde bir ikiye bölünmüş bir daire görüyorsunuz. Tamam mı? Bu dairenin üst ve alt kısmı içerisindeki, yarım daireler içerisindeki görüntü siz fokus yaptıkça netlediğiniz yerde üst üste mükemmel şekilde oturuyorlar ve manuel fokus yapmayı oldukça kolaylaştırıyor. Yeni dijital lenslerle manuel fokus yapmak pek kolay değil. Ama işte Samyang gibi lenslerde manuel fokus yaparken özellikle süper işe yarıyor. Ben de D800'ün devamı olacak makinede bu focus screen'in olması gerektiğini düşünüyorum. Manuel fokus yapmayı oldukça kolaylaştıracak bir özellik. Şu anda gidip o tarz bir focus screen'i satın alabiliyorsunuz yaklaşık 50-60 dolara. Sonra kendinizde takabiliyorsunuz ama bence her makinede olmalı bu özellik. Yani birçoğumuz zaten gidip eski lensler falan alıyoruz. Manuel fokus lensler alıyoruz. Yani orada çok işe yarayacaktır. Tutarlı model numaraları. Benim bir isteğim yine model numarası ile ilgili. Ben model numarasının kesinlikle D850 olması gerektiğini düşünüyorum. Nikon'un son trendlerine bakacak olursanız böyle de yapacaklar gibi görünüyor. Ama ne olur D900 koymasınlar adını.
Tamam mı? Nikon'un numaralandırması sistemi biraz garip. Şöyle bir şey ezberlemek zorunda değilsiniz. Yani D700, D800 ile aynı şeyde. D600 başka bir yerde. D600 onun kardeşi ama D750 var. Bence o da onun kardeşi ama bambaşka bir yere numaralandırılıp oturtulmuş. Sonra bir ara D300 vardı. Şimdi D500 oldu adı. D400'ü atladılar falan. Yapmayın abi böyle bir şey. Sabit numaralar olsun. Yanına Mark 1, Mark 2, Mark 3 koyun. Tamam mı? Lenslerde yaptılar bunu. 70-200 VR2 dediler mesela. Şimdi yine bozdular onun adını. 70-200 işte 2.8E yaptılar. Yani burada aslında Canon'un isimlendirmesi bence çok güzel. Model numaraları sabit. Yanına Mark 1, Mark 2, Mark 3 gibi sayılar geliyor. Kafanızda çok daha temiz bir yere oturuyor. Yani Nikon isimlendirme konusunda berbat. Bunu da düzeltseler süper olur. Gerçekten böyle Nikon makineler üzerinde düşünmemizi rahatlatacak bir şey. Daha iyi kullanıcı ara birimi. Tony Northrup'u birçoğunuz biliyordur. Tony Northrup'un söylediği bence çok güzel bir şey var. Fotoğraf üreticileri diyor, cep telefonu üreticilerinden bir şeyler öğrenmeli diyor. Bütün genç nesil cep telefonuyla gelen teknolojiye, o touch screen'e ve o ara birime alıştılar diyor. Ve eğer bu tarz ara birimleri fotoğraf makinelerine de getirmezsek diyor, genç nesili fotoğraf makinesi kullanmaya itemeyeceğiz. Bence çok mantıklı. Ve cep telefonu ara birimi artık bir kültür oldu. Gidip butonlara basıp webde parmağımızla dolanıyoruz, bir şeyler yapıyoruz falan. Bu sadece touch screen değil, bu ara birimin komple tasarımı demek. Hasselblad yeni mirrorless kamerası X1D'de yaptı bunu. Çok güzel bir ara birim koydular. Yani konvansiyonel böyle çok alıştığımız menülü ara birimden birazcık uzaklaştırdılar. Ve böyle ekranın kenarından swipe'lar, yukarıdan aşağıdan swipe'lar ederek yeni özelliklere ulaşabiliyorsunuz. Çok başarılı. İşte bu tarz yeniliklere ihtiyacımız var. DSLR makinelerde de. İçerisinde bir Android işletim sistemi çalışmalı ve biz istediğimiz programları yükleyebilmeliyiz. Ve en güzeli aslında fotoğrafları direkt fotoğraf makinesinin içerisinden paylaşabiliriz. Wireless'ı da olduktan sonra Instagram'ı mesela cep telefonlarına özel bir aplikasyon olmaktan kurtarırdık. Fotoğraf özellikleri. Şimdi gelelim fotoğraf özelliklerine. Burada gerçekten benim de çok istediğim birkaç özellik var. Ve bir önceki videoda bahsetmeyi unuttuğum, aklıma gelmeyen belki özellikler. RAW histogramı görebilmek. RAW histogram çok önemli çünkü fotoğraflarınızı RAW çektiğiniz zaman JPEG histogram hiçbir işe yaramıyor. RAW histogram JPEG histogramı çok daha dışında kalıyor. Ve highlightların klip olup olmadığını bir pozometre kullanmıyorsanız aslında bilmeniz pek mümkün değil. JPEG histogramına bakarak. Dolayısıyla makineyi çok daha kullanışlı hale getirebilmek için RAW histogramı da bir seçenek olarak koymaları lazım. Hatta fotoğrafın RAW halini görelim. Yani hiç üzerinde bir profil uygulanmamış halini görelim. Böylece fotoğrafı olduğu haliyle değerlendirebiliyor olacağız. Bu benim için de çok önemli. Kesinlikle eklenmesini istiyorum. Bu bütün diğer anlatacağım şeyleri bırakın. Sadece bu özellik eklensin. Benim için çok başarılı bir makine olur. Yatay ve dikey split screen. Benim makinamda olmadığı için çok fazla benim fotoğraf çekme yöntemim içerisinde yeri olmayan LiveView'de split screen olayıyla alakalı bir şeyden bahsedeceğim. LiveView'deki split screen şu anda sadece yatayda çalışıyor. Yani sağ ve sol olmak üzere ikiye bölüyor fotoğrafı. Bunu seçimli hale getirip aynı zamanda yatayda da yukarı ve aşağı split screen olabilmesi istenmiş. Bunun birçok avantajı var. LiveView'deki split screen'i genelde insanlar şey için kullanıyorlar. Yani bir çizgiyi fotoğraf boyunca düz yapabilmek için kullanıyorlar. Siz eğer dikey fotoğraf çekiyorsanız bunu yapma gibi bir imkanınız yok. Çünkü yatay bir çizgiyi artık göremiyorsunuz yan yana. Tamam mı? Makineyi dik tuttuğunuzda yan split screen olabilmesi lazım ki o çizginin devamlılığını görebilirsiniz. Ayrıca split screen'i insanlar manzara fotoğrafında hem ön alanın hem de arka alanın fokusta olabilmesini sağlamak için kullanıyorlar. Split screen'deyken LiveView'in güzel özelliği
zoom yapabiliyor olmanız her iki görüntüye de. Böylece daha ileride bir detayla daha yakında bir detayın fokusta olduğunu garanti edecek şekilde manuel fokus yapabilirsiniz. Bulb modunda ön izleme. İlginç bir istek. Bulb modunda fotoğraf çekerken bildiğiniz gibi basıyorsunuz ve makine siz deklanşöre basılı tuttuğunuz sürece bir fotoğraf çekiyor. Olympus'larda siz bulb modunda fotoğraf çekerken her saniye fotoğrafı görebiliyorsunuz aslında. Yani o anda fotoğraf gözünüzün önünde oluşmaya başlıyor ve beğendiğiniz bir yere geldiği zaman da parmağınızı deklanşörden çekebiliyorsunuz ya da uzaktan kumandadan. İlginç bir özellik, ilginç bir istek. Bence evet olabilir. Bir seçenek olarak eklenebilir bu da. Daha yüksek çözünürlük. Sensörün çözünürlüğüyle ilgili ilginç bir şey söyleyen bir iki kişi var. Benim de hoşuma gitti aslında. Diyorlar ki D7200 gibi işte DX format kameralara bakarsanız 24 megapiksel çözünürlükteler. Eğer bu piksel sıklığını projekte edecek olursanız bir full frame sensöre elde edeceğiniz çözünürlük 54 megapiksel civarında diyorlar. Dolayısıyla DX format kamerada kullandığınız lensler bu 24 megapiksellik verimli bir şekilde kullanmanızı sağlıyorlarsa 54 megapiksellik kamera içinde lens üretmekte sıkıntı olmayacaktır diyor insanlar. Bence mantıklı. Tamam 54 megapiksele kadar arttırabilirler çözünürlüğü. Ama bir önceki videoda da bahsettiğim gibi daha yüksek çözünürlük yerine ben çözünürlüğün aynı yerde kalıp 1 ya da 2 stop noise performansının iyileşmesinin taraftarıyım. Çözünürlük zaten çok yüksek. 36 megapikselde 7500 piksel yatayda ve 5000 piksel dikeyde fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Zaten çok iyi. Her yere yetiyor. Ama daha temiz fotoğraf çekerse daha iyi olacaktır. Belki Nikon'un eskiden beri yaptığı gibi 2 model yapılabilir. Yani bir tane noise performansı çok iyi olan makine S ile biten ya da adı X ile biten daha yüksek çözünürlüklü bir makine olabilir. 2 model olur. Böylece isteyen ihtiyacına göre makine alır. Sensörü ona göre seçer. Bence çok mantıklı. Video özellikleri. Evet, fotoğraf özellikleri bu kadar bahsedeceğim. Şimdi video özelliklerinden bahsedelim. Gördük ki D5 video konusunda çok iyi. Çok gerçekten de düşük noise'lu, kaliteli, keskin videolar çekiyor. D850 de o şekilde olacaktır eminim. Ama üzerine bence bir kademe daha ileriye gidip 4K'da 60 FPS ve 1080p'de 120 FPS çekebiliyor olması gerekiyor. Çok işe yarayacaktır. Sınırsız video kaydedebilme. Bildiğiniz üzere şu anda mesela 1080p video çekmek isterseniz 20 dakikayla sınırlısınız. 4K video çekmek isterseniz D5'te mesela 10 dakikayla sınırlısınız. Bu sınırların da arttırılıp 29 dakika 59 saniyeye ulaştırılması gerekiyor. Hatta bu Nikon'un yapacağı bir şey değil ama 29 dakika 59 saniyelik sınırın da tamamen kaldırılması lazım. Çok saçma sapan bir bandrol meselesi yüzünden 29 dakika 59 saniye ile sınırlandırılmış kameraların kayıt süreleri. Yani teknik bir arıza değil. Sadece video kameralarla video çeken fotoğraf kameralarını birbirinden ayırabilmek için demişler ki işte 30 dakika video çekebilen kamera bir video kameradır. O yüzden ona bir tane bandrol yapıştırılması lazım. Bu da ne demek? Fiyatlar artacak demek. O yüzden üreticiler de çakal ne yapıyorlar? 29 dakika 59 saniye ile sınırlıyorlar video kayıt süresini. Ama çok saçma bir şey yani. Bence bu kayıt süresi de kaldırılmalı. Kaldırılmıyorsa da en azından 4K'da 1080p'de de 29 dakikalık videolar kaydedebiliyor olmamız lazım. Dual piksel otofokus. Canon'lardaki dual piksel otofokusun benzeri ya da aynısı bilmiyorum. Nikon'lara gelmeli. Şu anda D5 incelemesinde gördüğünüz gibi videodaki fokus berbat. Kullanılabilir bir fokus değil. Ve Canon'ların ne kadar başarılı olduğunu görünce de insan kıskanıyor hakikaten. Yani video ile ilgili bir iş yapıyor olsam kesin Canon 5D Mark IV'de falan ya da 1DX Mark II'ye falan geçerdim. Gerçi onlarda da bir motion JPEG durumu var. Onlar da oradan arızalılar. Yıllarca Canon kullanıcıları noise performansı diye, dynamic range diye Canon'un başının etini yediler. Haklı bir şekilde. Canon kullanıcılarına verdi artık o özelliği. 5D Mark IV ve 80D'nin dinamik range'i de noise performansı da çok iyi.
Nikon seviyesine gelmedi ama ya da Sony seviyesine gelmedi ama baya iyi. Şimdi bizde de Nikonculara da şu dual piksel AF olayını versin Nikon. Videoda artık temiz bir şekilde fokus yapabiliyor olalım. Focus peaking. Bir başka video özelliği Live View'de focus peaking yapabiliyor olma özelliği. Bunun şu anda bile eklenebiliyor olması lazım çünkü bayağı programsal bir durum. Özellikle video konusunda süper işe yarayabilecek bir şey. Bence kesinlikle olması gerekiyor. Evet, bugün D850'den beklediğim özellikler videosunun ikinci bölümünü yaptık ve bu bölümde biraz da internet üzerinde paylaşılan istekleri sizlerle de paylaştım ve anlattım. Umarım Nikon bu tarz videoları izliyordur ve dinliyordur ve kullanıcılarına kulak verir ve burada saydığımız özelliklerin birçoğunu onlar için de mantıklı geliyorsa yeni makinalarına eklerler. Çünkü burada gerçekten de yıllarca bu makineleri kullanıp da bir isteklerde bulunuyoruz. Nikon yapmazsa başkası yapacak ve biz komple oralara doğru kayacağız. İşte herkes mirrorless'lara doğru kayıyor. Bazıları geri geliyorlar. Ama bence Nikon bizi dinlemeli ya da genel itibariyle üreticiler bizden dinlemeli ve mesela Fuji gibi olmalılar biraz. Fuji o konuda çok başarılı. Takdir ediyorum kendilerini. Videomu likelayın, kanalıma üye olun ve videoyu paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.